Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün 3 efsanevi senlinden biri olan Jiraiya'nın ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorum. Jiraiya ile Danzo'yu, Tsunade'yi, Orochimaru'yu, Hiruzen'i, Kisame'yi ve Itachi'yi kıyaslıyoruz bu videoda. Genelde en çok bu karakterlerle kıyaslanıyor Jiraiya, o yüzden. Bu videoda Naruto Shippuden'den ağır spoilerlar bulunuyor. Uyarımızda geçtiğimize göre videoya başlayalım. Hanzo tarafından Konoha'nın efsanevi senlinleri ünvanı alan 3 karakterden biri de Jiraiya'dır. Hangi klandan olduğu bilinmiyor. Raiton dışındaki bütün temel elementlere sahip. Üzerine Yin ve Yang'ı da kullanabiliyor. Sage moda da sahip. Sage modda öyle herkesin sahip olabileceği bir güç değil. Şimdi Jiraiya'nın gücü hakkında söylenenlere bakalım. İlk databook'ta senlinlerin eşit olduğu geçer. Yani part 1 Jiraiya eşittir part 1 Tsunade, part 1 Orochimaru sonucu çıkıyor. Part 1 Orochimaru'da o zamanların en güçlü kötüsü ve Hiruzen Sarutobi ile savaşabilen bir karakter. Hiruzen'in yaşlı hali de 5 Kage'nin en güçlüsü. Bu da mangada geçen bir bilgi. Yani yaşlı Hiruzen, Mei, Rasa, o zamanlarki Onoki ve o zamanlarki Raikage Ei'den güçlü. Tabi Orochimaru Edo Tensei'ye de sahip. Zaten Edo Tensei sayesinde Hiruzen ile dövüşebildi. Edo Tensei birimleri olmadan Jiraiya ve Tsunade'ye denk. Base Jiraiya Konan'a üstünlük kurmayı başarıyor. Evet, buradaki Konan mental nerflü ama aynı durum Jiraiya için de geçerli. Buradan Base Jiraiya büyüktür Konan sonucu çıkıyor. Aynı şekilde Tsunade ve Orochimaru'nun da base hali Konan'dan güçlü oluyor. Şimdi Jiraiya ve Pain'in savaşından bahsedelim. Şimdi savaşı Pain'in kazanmasına rağmen Jiraiya daha güçlü diyenler de var. Böyle demelerinin sebebi savaşın sonunda Pain'in Jiraiya Sensei sırrımızı bilseydi bizi yenerdi demesi. Ancak bu söz öyle ciddiye alınacak bir söz değil. Pain tarafından söylenen abartı bir söz. Bu sözün abartı olduğunun birinci kanıtı Jiraiya Sage modda ustalaşmamıştı ve Naruto'nun Sage halinden daha zayıf ve Naruto ile savaşan Pain, Jiraiya ile savaşan Pain'den daha güçlü. Pain Naruto ile savaşırken daha yıkıcı yetenekler kullandı. Jiraiya ile savaşırken kendi köyü olan Amagakure'deydi. Konoha'ya attığı Shina Tensei'nin aynısını Jiraiya'ya atsa Jiraiya ölürdü. Aynı şekilde Jiraiya Sage modda olmasına rağmen arkasındaki Pain'e tepki veremedi. Maalesef ki Pain savaşı Jiraiya'yı güçlü gösteren bir savaş değil, güçsüz gösteren bir savaştı. Jiraiya'nın bu savaştan kazandığı tek düzgün başarı Pain'lerden birine uçan tekme atarak tek atması olabilir. Bir de base haline ilaveden daha iyi statlar ve genjutsu ekleniyor Sage mod ile. Şimdi gelelim Orochimaru'dan daha mı güçlü yoksa Orochimaru'dan zayıf mı? Orochimaru ile Part 1'de base halleri eşit. Orochimaru yanına Edo Tensei birimlerini alınca bu eşitlik bozuluyor. Bir de Jiraiya Orochimaru'dan güçlü diyenlerin argümanlarından biri 3 tane Pain'in yenmiş olması. Jiraiya 3 tane Pain'i saf gücüyle yenmiyor. Zekasını kullanarak hepsini tek tek yakalayarak yenmeye çalışıyor. Bu yani bir güç başarısı değil de savaş zekası başarısı oluyor. Bir de Orochimaru'nun 3 tane Pain'i yenebilmesi mümkün. Yani Jiraiya'nın yapabildiğin aynısını Orochimaru da yapabilir. 6 kuyrukluğun Jinchurikisi olan Utakata bile 3 tane Pain'i yenmeyi başarıyor. Yani en zayıf 3 Pain'i yendi diye Orochimaru'dan güçlü olmuyor. Aynı şekilde Jiraiya belli bir yerden sonra kendisini geliştirmeyi bırakıyor. Orochimaru ise hep kendisini geliştirmeye devam etti. Bir de Orochimaru'nun en güçlü formu Hydra formuydu. Bu formundayken Itachi'nin Sonosu ile savaşabildi. Pain'e karşı Jiraiya ciddiydi ve tam gücünü kullandı. Pain de aynı şekilde
şekilde Jiraiya'ya karşı hiçbir sevgisinin kalmadığını belirtiyor. Danzo ile kıyaslarsak Danzo serideki en iyi futon kullanıcılardan birisi. Hatta Naruto'dan sonra en iyisi olabilir ve genç Hiruzen rakibi. Genç Hiruzen de Jiraiya'dan güçlü. Jiraiya sadece Sage modu açınca Hiruzen yaşlı halinden güçlü oldu. Zaten Hiruzen yaşlı halindeyken Orochimaru ile savaşıyor. O savaştaki Orochimaru da 4 kuyruklu Naruto ile savaşan Orochimaru'dan güçlü. Shippuden Base Jiraiya'da 4 kuyruklu Naruto'yu zar zor durdurdu. Danzo Mangekyo Sharingan Sasuke ile savaşabildi ve Danzo için genç olsaydı Sasuke'yi yenebilirdi dendi. Itachi bile Sasuke'nin Danzo'yu öldürebilmesine şaşırdı. Yani genç Danzo büyüktür Mangekyo Sharingan Sasuke oluyor. Mangekyo Sharingan Sasuke de Sage Naruto'ya eşit. Bu bilgi databook'ta veriliyor. Bu eşitlik Pain ile savaşan Sage Naruto ve Killer Bee ile savaşan Sasuke'yi kapsıyor. Kage Submit arkında Sasuke Killer Bee ile olan savaşındaki halinden daha güçlü. Bunu yaptığı başarılarından anlıyoruz ve Naruto'nun onu yenmek için 9 kuyrukluğun gücüne ihtiyacım var demesinden Kage Submit Arc Sasuke büyüktür Sage Naruto sonucunu çıkarıyoruz. Bir de Danzo'ya karşı savaşırken Karin'den yardım alıyor. Sasuke'nin göğüslerinin körleşmesi durumu da var bir de. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Karin olmasa Danzo savaşı kazanabilirdi. Bu nedenle yaşlı Danzo büyüktür Mangekyo Sharingan Sasuke alınabilir gibi. Yani şöyle bir sonuç çıkıyor. Genç Danzo büyüktür yaşlı Danzo büyüktür Kage Submit Arc Mangekyo Sharingan Sasuke büyüktür Sage Naruto eşittir Killer Bee ile savaşan Mangekyo Sharingan ve Sasuke büyüktür Sage Jiraiya. Kisame ile kıyaslayalım. Kisame çakra olarak Jiraiya'dan fazla çakraya sahip. Bunu Neji'nin %30 çakralı klon Kisame Byakugan ile bakarken Naruto'dan bile fazla çakrası var demesinden anlıyoruz. Bir de bu sadece %30 çakradan oluşan bir klon. Bir de Naruto animesinde çakra eşittir AP kanunu var. Bu bilgi bizlere Lee vs Sasuke dövüşünde veriliyor. Yani Kisame'nin çakrası Jiraiya'dan fazla olduğu için daha yüksek AP'si var. Hız olarak da 8 kuyruklu bir şey olan Gyuki, Killer Bee'nin ne yaparsa yapsın Kisame'nin hızına ulaşamayacağını söylüyor. Tabi buradaki Killer Bee Prime değil. O zamanlarki Killer Bee KCM bir Naruto kadar güçlü, belki de daha zayıf bile olabilir. Hadi Naruto'nun sensei olduğu için daha güçlü varsayalım. Kisame o zamanlarki Killer Bee'den güçlü. Killer Bee de 8 kuyrukludan güçlü. Jinchuriki büyüktür Bishu. Bu zaten animede verilen bir bilgi. Yani Kisame büyüktür o zamanki Killer Bee büyüktür Gyuki. Gyuki büyüktür Sage Jiraiya. Zaten base halindeyken 4 kuyruklu Naruto'ya zorlandı. Evet, Naruto'ya zarar vermek de istemiyordu ama bu zorlandığı gerçeğini değiştirmiyor. 8 kuyruklu da Kurama'nın 4 kuyruklu halinden çok daha güçlü. Kisame 7. Kapige'nin Hirudora'sına ve KCM 1 Naruto'nun saldırılarına dayanabildi. Yani Jiraiya'dan daha dayanıklı. Kısacası Kisame zeka ve savaş zekası dışında her konuda Jiraiya'dan güçlü. Itachi ile Jiraiya'yı kıyaslamakla hiç uğraşmayacağım. Itachi Sasuke olan savaşta yorgun olmasına rağmen Hydra Form Orochimaru Susanoo ile yeniyor. Bir de çakrasının hiç azalmış ve yorgun olmadığını düşünün. Bir de herkes Itachi'nin Jiraiya'dan korktuğunu söylüyor. Ancak böyle bir durum yok. Itachi onların zarar görmesini istemediği için Kisame'ye geri çekilme emri veriyor. Bu adam ikiniz alamayız diyor. Oysa ki ikisi beraber, hatta Kisame tek başına bile Jiraiya'yı alabilir. En kötü ihtimalle Fusion Kisame formuna geçer. Dediğim gibi Kisame Jiraiya'dan AP, dayanıklılık, hız ve çakra konusunda daha üstün. Bir tane de Kisame ne kadar güçlü videosu yapmayı düşünüyorum. Kisame'nin gücü çok hafife alınıyor. Zaten az çok manga okumuş veya anime izlemiş biri Kisame ve Itachi'nin Jiraiya'dan güçlü olduğunu düşünür. Çünkü yaptıkları ortada. Biri güçlenmekte olan Killer Bee'den,
KCM1 Naruto'dan ve 7. Kapugai'den ölçek alıyor. Diğeri ise Hydra Form Orochimaru'dan, Sage Kabuto'dan ve Edo Nagato'dan ölçek alıyor. Şimdi son olarak Tsunade ile kıyaslayalım. AP eşittir çakra olduğunu videoda belirttim. Tsunade'nin çakrası daha yüksek olduğu için AP'si de Jiraiya'nın AP'sinden yüksek. Hız olarak emin değilim. Ama Edo Madara'ya ayak uydurabilmişti galiba. Öyle hatırlıyorum. Tabi Madara 5 Kage ile dalga geçiyordu. Ondan belki hız ölçeği alamıyor olabilir. Ama Byakugo mührü açınca karakterin hızı da artıyor. Dayanıklılık zaten Tsunade. Bunu çok da anlatmama gerek yok gibi. Madara'nın son kılıcı girdi. Buna rağmen ölmedi Tsunade. Hux da Jiraiya olur gibi. O da zaten Rasengan yani. Hux olarak bir Rasengan var, bir de kurbağalı teknikleri var. Yani Tsunade'yi yenmesi mümkün ama War Arc'daki Prime Tsunade fazla güçlü. Evet, Jiraiya ne kadar güçlü diye video yaptım ama daha çok ne kadar güçsüz gibi oldu. Farkındayım. Genelde insanların Jiraiya ile kıyasladığı karakterler ile karşılaştırdım. Sonuç olarak Itachi, Danzo, Sage Naruto, Mangekyo Sharingan Sasuke, Killer Bee, Kisame, 7. Kapugai, Pain, Prime Hiruzen, Prime Tsunade ve Hydra Form Orochimaru Jiraiya'dan güçlü. Konan, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Meiterumi, Rasa, V1 Raikage ve V1 Onoki, bir de Hiruzen yaşlı hali Jiraiya'dan güçsüz. Bu arada tekrardan söylüyorum, V1A ve V1 Onoki'den güçlü. Madara ile savaşan hallerinden Jiraiya güçlü değil. Şimdi diyeceksiniz Jiraiya yani güçsüz mü diye. Hayır, Hiruzen yaşlı halinden güçlü olması onu serinin yaklaşık %40'ının üzerine koyuyor. Sadece erkenden öldüğü için birçok karakter daha da güçlü karakterlerle karşılaştı. Bu nedenle daha iyi başarılar sergiledi. Dolaylı yoldan Jiraiya'dan güçlü karakterler oldular. Bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.